Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıkla uzun ömürler diliyorum. Dönem dönem hastalanıyoruz. Özellikle de kış aylarında Aralık ayı gerçekten çok fazla hastalandığımız. Özellikle kreşe giden çocuklarımızda hele hele ilk sene kreşe gidiyorlarsa bol bol hastalanıyorlar. Bağışıklık sistemleri inşallah bu şekilde güçlenecek. Ama bu süreci atlatırken pek çok sorunlar yaşıyoruz ve çocuklarımız da sorunlar yaşıyor. Nedir? Kuru öksürük, bronşit, balgamlı öksürük. Bunlar gerçekten bizleri de çocukları da çok zorlayan şikayetler. Bu dönemlerde evde yapabileceğiniz pratik bir şurup tarifi vereceğim. Bir hemşire olarak size öncelikle antibiyotiklerden mümkün olduğu kadar uzak durmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü yaşadığımız pek çok sorun virütik sorundur. Virüse de antibiyotik etki etmez. Ne zaman antibiyotik kullanırız? Çok değerli hekimlerimiz size kullanmanız gerektiği için reçete yazdığı zaman kullanabilirsiniz. Ama onun dışında her başınız sıkıştığında, her ateşte, her öksürükte antibiyotik kullanmıyoruz. Şimdi bu tarifimizde bir yemek kaşığı tereyağı, mümkünse kendi yaptığınız olabilir ya da güvendiğiniz bir yerden temin ettiğiniz tereyağı olabilir. Güzelce tavada ısıtıyoruz. Tavamız çok ısınmayacak, düşük ısıda olacak. Üzerine de 2 yemek kaşığı keçi boynuzu pekmezi koyuyoruz. Eğer keçi boynuzu pekmeziniz yoksa yerine üzüm pekmezi de kullanabilirsiniz. Güzelce tereyağı ile pekmezi karıştırıyoruz. Dediğim gibi ocağımız altı kısıkta. Yavaş yavaş böyle baloncuklar çıkmaya başlayacak. Böyle balon balon olduğu zaman burası çok önemli. Çok uzun süre pişirmiyoruz. 1 ya da 2 dakika bu şekilde karıştırarak köpük köpük pişiriyoruz ve ocaktan alıyoruz. Eğer bu aşamayı çok uzun süre yaparsanız daha sonra şurubunuz soğuduğu zaman çok katı olacaktır. O zaman da kullanmanız sıkıntı olabilir. Ocağımızın altını kapattık ve ocaktan şimdi tavamızı alacağız. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama evinizde zencefil varsa toz zencefil, çocuğunuzun ve sizin bir alerjiniz yoksa içerisine zencefil karıştırabilirsiniz. Bu sizi rahatlatır. Bronşlarınızın açılmasını sağlar. Keçi boynuzu da aynı şekilde solunumu rahatlatır. Boğazınızdaki ağrıyı alır. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Ilıdığı zaman tüketiyoruz. Eğer isterseniz bu aşamada karabiber de koyabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber de iyi gelecektir ki karabiberin de çok güzel öksürüğe ve boğaz ağrısına iyi geldiğini biliyoruz. Şimdi ılıdığı zaman tüketiyoruz. Peki nasıl tüketeceğiz? Bunu boğazınız ne zaman ağrırsa, yutkunmakta zorluk çekerseniz, bir kuru öksürük tuttuğunda istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Sonuçta pekmez oldukça faydalı, enerji veren ve içinde bol miktarda demir içeren bir içecektir. Tereyağı da zaten keza öyledir ve boğazını yumuşatacaktır. Zaten zencefilin faydalarını hepimiz biliyoruz. Şimdi yaptıktan sonra bazen sertleşebilir, katılaşabilir tereyağlı olduğu için. O zaman benmari usulü ısıtarak tekrar tüketebilirsiniz ya da günlük günlük hazırlayabilirsiniz. Hepinize şifa olsun inşallah.